Merhaba, bugün sizlerle kemik fraktürlerinde ultrasonografinin kullanımı hakkında konuşacağız. Ben Mehmet Ali Aslaner, Kapadokya'dan sevgiler. Çocuklar ve gebeler radyasyon hassas gruplar kabul edildiği için minimum maruziyet bu hastalarda önemlidir. Kırık tanısı için X-ray yerine kolaylıkla ultrasonografi kullanılabilir. Eğer hastaya X-ray çekilmiş ve kırık tanısı hala net değilse doğrulamak adına da kullanılabilir. Aynı zamanda kırık redüksiyonunun başarısını ve çevre yapıları değerlendirmek için ise çok uygun bir yöntemdir. Lineer prob, kas iskelet sisteminde en sık kullanılan probdur. Hastanın durumuna göre konveks prob da bu iş için kullanılabilir. Kemik yapıları tanımada sıklıkla korteksi tanımak yeterlidir. Düzgün yapılı hiperekojen hattının arkasında hiçbir şey göremiyor olmamız bu yapının kemik yapı olduğunu bize söyleyecektir. Kırık tanısında izleyeceğimiz yol korteks yapısının izlenmesidir. Bu yapıdaki herhangi bir bozulma ve basamaklanma bizi kırık şüphesine yönlendirmelidir. Nazal taramada mutlaka yapılabiliyorsa üstten ve iki yandan görüntüleme amaçlanır. Böylece grafide atlayabileceğiniz lateral fissür kırıklarını yakalama ihtimaliniz artar. Kırık tanısı bazen bariz olsa da kırığın hangi dokulara zarar verdiği mutlaka soracağımız diğer bir soru olmalıdır. Çünkü klavikula kırığıyla başvuran bir hastada cilt altında bariz bir hematom görülmesi olası bir arter ven yaralanmasını düşündürür. Bu durumda kırık etrafındaki yapıları taramak ultrason ile oldukça kolay olacaktır. Bu hastada kırık etrafında hematom olanı görülse de damar yapısı kırıktan belli bir mesafede sağlam olarak izlenmektedir. Özellikle pediatrik hasta grubunu radyasyondan korumak birçok hekim için çalışma konusu olmuştur. Sık bir başvuru sebebi olan el bileği kırıkları ultrason ile kolaylıkla tanınabilmektedir. Ve burada gördüğünüz yapıları tanımak iyi bir son anatomi bilmek ile doğru orantılıdır. Bu görüntüde radius kırığı izlenmektedir. El bileği kırığı şüphesinde hem radius hem de ulna 3 yönden de taranmalıdır. En sık dorsal yönden yapılan taramalarda kırık saptanmaktadır. Buradaki görüntüde volar ve lateral taramalarda kırık hattı net olarak izlenmezken dorsal taramada korteks düzensizliği görülmektedir. Epifiz hattı özellikle çocuk hastalarda kafa karıştırıcı olabilmektedir. Görüntüde kırık hattı sonrasında epifiz hattı izlenmektedir. Eğer hastada kırık ile epifiz hattı ayrımı yapamıyorsanız yapmanız gereken en kolay yol hastanın diğer uzvunu görüntülemektir. Epifiz hattı için yaşa göre oluşum grafileri burada görülmektedir. 18 yaştan sonra epifiz hattı izlenmemektedir. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki ultrason %98 sensitivite ve %70 spesifite ile kırık tanısında kullanılabilir. %48 oranında gereksiz grafi istemini azaltır. Radyus kırıklarında ultrason kullanımı tekrarlayan redüksiyon oranlarını azaltmakta ve cerrahi oranlarını düşürmektedir. Burada kırık ve sonrasında redüksiyon görüntüsü yer almaktadır. Ayak bileği el bileğine göre daha kompleks olması nedeniyle sıklıkla uygulaması uzun sürse de izole travmalarda kullanımı kolaydır. Özetleyecek olursak, ultrason gereksiz radyolojik görüntüleme oranlarını azaltmakta ve kırıklarda tekrarlayan redüksiyon oranlarını düşürmektedir. Sorularınız ve katkılarınız için bana ulaşabilirsiniz. Bizimle kalın.